Hoş geldiniz. Acaba ne zaman konuşacak bu kadın diyorduysanız, evet, hoş geldiniz. Evet, iyi geldiniz. Görüntü puslu mu geliyor bana yoksa ışıklardan mı? Dün bir shorts yapmıştım. Dedim ne renk istiyorsunuz? Ne yapayım? Kararsızdım renk konusunda. Hafif puslu. Hımm, acaba neden? O zaman ne yapacağım biliyor musunuz? Dur bakayım bende gözlük. Lens kirlenmiş mi emin değilim. Olabilir. O yüzden teşekkür ederim. Bu yüzden Instagram'a da kırmızılarla bir, ne yaptım? Fotoğraf dizisi koydum, albüm. Onu da şey yapabilirsiniz. Şimdi birazcık sileceğim sizi. Birazcık temizleyelim lensimizi. Temizleyebiliyordum ama bu şey gözlük silme şeyi, bezi. Bak temizlendi sanki. Canlı yayında lens temizliği. Nasıl güzel oldu be, değil mi? Bir anda canlı canlı, pussuz. Bu yayından sonra bir yudum bir şey içeyim. Evet, savaşçı yayını da yapacağım, imparator yayını da yapacağım ama uzun yayınlar yapmayacağım. Çünkü bu yayına bayağı enerjimi harcayınca oradaki yayınların hakkını veremem. O yüzden bu seferlik ama bu kadar giyinip süslenmişken yayın açacağım ama kısa açacağım. Evet. Hı hı. Tam olarak amacım nedir? Tam olarak amacınız nedir diyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben kitap okumayı seviyorum, mitoloji okumayı seviyorum. Çocukluğumdan beri masal severdim. Yani, ayrıca paylaşım yapmayı da seviyorum. Ayrıca egzibisyonist tarafım da vardır. Bir de her şeyden önce ben bir ressamım. Ressam demek zaten bir şeyleri göstermeyi seviyordur. Bir şeyi paylaşmayı seviyorsun, bir görsel paylaşmayı seviyorsun. Ben bunu kendimle taçlandırarak paylaşıyorum. Yani, kendimi yapmadığım resimler de var, kendimi resmettiğim resimler de var. Videolarda da bunu yapıyorum. Aslında ben 20 küsur sene önce en çok performans sanatıyla ilgileniyordum. Yani performans sanatı yapmak da istiyordum. Şu an aslında yaptığım şey bir nevi performans sanatı. Nedir? Ama bunu yaparken bir yandan da insanlar belki beni izlerken acaba bir şey gözükecek mi, ayaklarım gözükecek mi, o bu mu derken bir yandan da kitap dinliyorlar. Kültürleniyorlar bir şekilde. Faydam oluyor. Teşekkür ederim kitabım için. Yani onun tarzı değil, başka kitap düşünüyorum ama konsantre olmam şu sıra çok zor. Evet. Kul Yusuf. Takıyorum isimler, evet. Ya, Oğuz Atay çok severim ama buradaki, yani, bütün bir romandır o. Kısa kısa şeyler okuduğum için uymaz. Çengelköy Kitap Bahçesi okumaya davetliyiz. I have met you. A! A! İtalya'dan bir bir imparator üye gelmiş, hoş gelmiş. Katıl pahalı değil, €300'lık katıl da var. Ayrıca artık enflasyon geçen sene, ₺3.000 bir paraydı. Şimdi o kadar da değil yani. Evet, evet, evet. Evet, yani, yani herkesin mantığı size mantıklı gelmemiştir. Dediğim gibi bu bir performans sanatı. Ay, gerçekten. Şu çok mini bir elbise. Şunu da bağlayayım da okumaya geçeceğim. Ama çok da
şey edemedim yani. Fazla rahat edemedim ben bununla. Frikik göstermemek için böyle devriliyorum. Yani başka çaresi yok. Yanları. Evet. Bugün size ses güzel geliyor değil mi? Bugün Binbir Gece masallarından okuma yapacağım. Çok severim. Umarım güzel bir masaldır. Yani hani güzel bir kısımdır. Bazen okuyorum bu mu derim biraz sıkar. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Umuyorum. Biraz bunu böyle mi çevirsem ben bunu ne yapayım? Ay dışarıdan da nasıl sesler geliyor. Ay cumartesi kalabalığının sesleri. İstanbul'daki cumartesi eğlence anlayışlarından hiç hoşlanmıyorum. Evet okumaya başlayayım sonra bakarım rahat edemezsem şekil değiştiririm. Evet. Terzi ile kamburun öyküsü. Bunun üzerine Şehrazat Şah'a demiş ki, ey bahtı güzel Şah, işittim ki eski zamanlarda ve geçmiş çağlar ve yüzyıllarda Çin'in bir kentinde halinden memnun, mutlu bir terzi yaşarmış. Bu adam eğlenmeyi ve hoşça vakit geçirmeyi severmiş ve zaman zaman karısıyla dışarı çıkıp dolaşmayı, sokakların, bahçelerin temaşasıyla gözlerini hoş tutmayı adet edinmişmiş. Böylece bir gün bütün günü karısıyla dışarıda geçirip de akşam eve dönerlerken yolların üzerinde görünüşüyle tüm kederleri dağıtacak en üzgün kişiyi bile güldürüp tüm dert ve üzüntüleri yok edecek tuhaflıkta bir kambur görmüşler. Terzi ve eşi hemen kambura yaklaşmışlar. Onun konuşmalarından öylesine keyiflenmişler ki onu evlerine davet etmişler. Ya bir dakika. Ben bunu hatırladım. Ben bunu okumuştum. Kambur ölüyor. Tamam. Sonra bunlar suçu başkasına atıyorlar falan. Tamam. Ben bunu okumuştum. Aradan o kadar zaman geçmiş ki Binbir Gece masallarını. O zaman bir sonraki şeyi okurum, romanı okurum. Yani roman diyorum ya işte. Bir sonraki masalı okurum. Hristiyan Simsar'ın öyküsü. Bakayım şöyle bir mesajlara. Evet, neyse şöyle bir mesajlara bakayım dedim ama dışarıdan çok gürültü patırtı sesi geliyor ya. Hristiyan Simsar'ın öyküsü bir. Ay çok uzun bu. Ne yapacağım ben? Bunu okumayayım şimdi. Eğer bunu okumaya kalkarsam kitap bitmez. Burada da böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Çok uzun oluyor şeyler. Bazen bölümler. Nedir? Tamam. Yahudi hekimin öyküsü. Gençlik çağında başıma gelen en şaşırtıcı şey kesinlikle bu öyküde geçenlerdir. Bir zamanlar Şam kentinde tıp ve fen öğrenimi görmekteydim ve mesleğimi iyice edindikten sonra onu uygulamaya ve hayatımı kazanmaya başladım.
Böylece günlerden bir gün Şam valisinin konağından bir köle bana geldi ve onunla birlikte bir ziyarette bulunmamı istedi ve beni alıp vali konağına götürdü. Orada büyük salonun ortasında altın lameli bir yatak gördüm. Bu yatakta hasta bir Ademoğlu yatmaktaydı. Bu öylesine yakışıklı bir adamdı ki eşine o günlerde rastlamak mümkün değildi. Onu görünce başucuna vardım ve kendisine çabucak iyileşmeye ve sağlık diledim. Ama o bana sadece gözleriyle işaret yaparak yanıt verdi. Ben de ona elini bana ver efendim dedim. O zaman bana sol elini uzattı. Buna çok şaşırdım ve kendi kendime aman Allah ne şaşırtıcı şey. İşte kusursuz görünüşlü ve iyi koşullarda yetiştiği belli bir genç adam. Öyleyken pek nazik davranmıyor. Ne şaşırtıcı şey dedim. Ama bu durum nabzını yoklamama ve ona bir reçete yazmama engel olmadı. 10 gün süreyle gidip onu gördüm ve sürenin sonunda gücünü topladı ve yataktan kalktı. Bunun üzerine ona hamama gitmesini, sonra eve gelip istirahat etmesini önerdim. Şöyle bir üstümü başımı düzelteyim, evet. Bana minnettarlığını göstermek için Şam valisi bir onur giysisi bağışladığı gibi beni saray hekimi ve Şam hastanesinin baştabibi yaptı. Bütün hastalığı boyunca bana sol elini vermekten vazgeçmeyen genç adama gelince benden hamama giderken kendisiyle birlikte olmamı rica etti. O gün için başka müşterileri engelleyerek sırf kendisi için hamamı kapatmıştı. Hamama ulaşınca hizmetçiler genç adama yaklaştılar, soyunmasına yardım ettiler, giysilerini aldılar ve ona yepyeni temiz başka giysiler verdiler. Genç adam soyununca sağ elinin olmadığını gördüm ve bunu görünce son kertede şaşırdım ve üzüldüm. Şaşkınlığım gövdesinin her yanında değnek izleri görünce daha da arttı. Bunun üzerine genç adam bana dönerek, "Ey zamanın değerli hekimi, beni bu durumda görerek sakın şaşırma. Çünkü şimdi sana bunun nedenini anlatacağım. Olağan dışı bir öykü işiteceksin. Ancak bunun için hamamdan çıkmamızı bekleyeceksin," dedi. Hamamdan ayrıldıktan sonra konağa döndük. Oturup dinlendik ve bir yandan da boyuna konuşuyorduk. Yemek zamanı gelince yukarı salona çıkmayı yeğ tutmaz. Yemek zamanı gelince yukarı salona çıkmayı yeğ tutmaz mıydın diye sordu. Kendisine tabii iyi olurdu diye yanıt verdim. O zaman konaktaki hizmetçilere kızartılan koyunu çıkmakta olduğumuz yukarı salona getirmelerini emretti. Hizmetçiler bir süre sonra koyun kebabını ve her türden meyveleri getirdiler. Yemeye başladık ama o sol elini kullanıyordu. Bunun üzerine kendisine "Şimdi artık bana öykünü anlatır mısın?" diye sordum. Bana "O zamanın hekimi, onu sana anlatacağım. Ey zamanın hekimi, onu sana anlatacağım, iyi dinle," diye yanıt verdi. Bilesin ki ben ailemin, kentin en önemli kişilerinden olduğu Musul'da doğdum. Babam kendi babası öldüğünde ardında kalan 10 çocuktan biri ve erkek kardeşlerimin en büyüğüymiş ve tüm amcalarım gibi büyük babam öldüğü sırada evliymiş. Ama kendisinin sadece bir çocuğu olmuş ve o da bendim ve amcalarımın hiç çocuğu yoktu. Böyle olunca büyürken beni seven ve bana bakarken sevinç duyan tüm amcalarımın ilgisini gördüm. Günün birinde cuma namazını kılmak üzere babamla birlikte Musul'un büyük camiinde bulunuyorken ibadet edince ben, babam ve orada bulunan amcalarım dışında herkesin oradan çekildiğini gördüm. Orada hepsi büyük hasırın üzerine oturdular
Ben de onlarla oturdum ve konuşmaya başladılar. Söz dönüp dolaşıp gazilere ve yabancı ülkelerde ve uzaktaki büyük kentlerde görülen harikaları anlatmaya geldi. Özellikle de Mısır'ın Kahire kentinden çokça söz edildi. Amcalarım Mısır'ı ziyaret edip döndüklerinde kendilerine yeryüzünde oradan daha güzel bir ülke bulunmadığını ve Nil'den daha harika bir nehir olmadığını açıklayan gezginlerin anlattığı hayranlık uyandıran izlenimleri boyuna nakledip durdular. Ve de şairlerin, hele şu dizeleri yazan şairin bu ülkeyi ve Nil nehrini övmekte haklı olduğunu söylediler. Vallahi diyerek yemin ederim ki susuzluğum giderilmez. Burada Fırat giderilmez. Burada Fırat duyduğum susuzluktan beni kurtaramaz. Gidin bunu ülkemin nehrine, ülkemin Niline söyleyin. Amcalarım bana Mısır'ın ve bu nehrin harika yanlarını saymaya başladılar. Bunu öylesine bir anlatım yüceliği ve sıcaklığıyla yaptılar ki artık konuşmayı bitirip herkesin kendi yerine çekildikten sonra da ben hala duyduklarımın etkisinde ve düşlemesindeydim ve ruhum bu harika ülke hakkında işitmiş olduğum tüm güzel şeylerin tesirinden kurtulamıyordu. Eve dönünce bütün gece uyuyamadım ve iştahımı yitirdim. Yiyip içmekten kesildim. Durum böyleyken birkaç gün sonra amcalarımın Mısır'a yeni bir gezi yapmanın hazırlıkları içinde olduğunu öğrendim. Bunu duyunca babama beni onlarla birlikte göndermesi için öylesine yalvarıp ağladım ki sonunda razı oldu ve ticaret yapmam için bana mal da sağladı. Yine amcalarıma beni Mısır'a kadar götürmelerini, giderken yolları üzerindeki Şam'a bırakmalarını, benim de orada malları satarak kazanç sağlamamı öğütledi. Babama veda edip amcalarıma katıldım. Hep birlikte Musul'u terk edip yola koyulduk. Halep'e ulaşıncaya kadar gezimizi sürdürdük. Orada birkaç gün kaldıktan sonra Şam'a gitmek üzere yola çıktık ve çok gecikmeden oraya ulaştık. Şam'ın bahçeler, akarsular, ağaçlar, meyveler ve kuşlarla dolu bir kent olduğunu gördük. Burası her türlü zevkin tadılabileceği bir cennetti ve en bol görünen her türden lezzetli meyvelerle doluydu. Şam'a bakın siz ya ne kadar yani düşünün şimdi hep Şam'dan falan göç ediyorlar ya. Bana gelince Şam'da oturmaya devam ettim ve orada insan dilini anlatmakta yetersiz kaldığı şahane bir ev kiraladım. Bana ayda 2 altın dinara patladı bu ev. Ama hepsi de bu kadar değil. Tüm arzularımı doyuracak şekilde yaşamak ve hiçbir tür yiyecek ve içecekten yoksun kalmamak üzere geniş harcamalar yapmaya koyuldum. Ve bu böylece elimdeki para tamamen bitinceye kadar sürdü. Durum böyleyken bir gün evimin önünde oturmuş hava alıyordum ki zarafetten yana hayatımda gördüğüm tüm kadınları geçen zengin giyimli genç bir kızın yaklaşmakta olduğunu gördüm. Hemen ayağa kalkarak onu varlığıyla evimi onurlandırmaya çağırdım. Bunu büyük bir incelikle kabul etti ve eşiği aşarak içeri girdi. Bunun üzerine ardımızdan kapıyı kapadım ve tüm sevincimle onu kollarıma alıp büyük salona taşıdım. Bakayım ne yapacak. Büyük salona taşıdım. Ay nerede kaldım ben orada? Orada yüzünden peçesini kaldırdı. Sonra da çarşafını çıkardı ve tüm güzelliğiyle bana göründü. Onu o denli baş döndürücü buldum ki adeta aşkımdan çılgına döndüm. Ay merak ettim bakalım. Ve de hemen gidip sofra örtüsünü buldum. Üzerini lezzetli yemekler ve en seçkin meyveler ve benzer koşullarda uygun düşen her şeyle donattım.
Oturup yiyip eğlenmeye, sonra da içmeye koyulduk. Öylesine ki sonunda adam akıllı sarhoş olduk. O zaman ona sahip oldum. Onunla sabaha kadar geçirdiğim o gece kuşkusuz en bulunmaz gecelerden biriydi. Her şeyin yolunda olmasını düşünerek ona sabahleyin 10 dinar altın sundum. Ama o bunu geri çevirdi ve benden asla böyle bir şey kabul etmeyeceğini söyledi. Sonra da zaten sevgilim seni 3 gün sonra akşam gün batarken gelip göreceğim. Sakın beklemezlik etme ve kendimi ben davet ettiğime göre senin tarafından yapılacak hiçbir harcamayı kabul etmiyorum. Bu durumda bu akşamki gibi bir şenlik hazırlaman için gerekli parayı ben vereceğim dedi ve bu sözleri söyledikten sonra bana 10 altın dinar uzatarak zorla kabul ettirdi. Sonra bana veda etti ve aklımı da başımdan alarak yürüdü gitti. Yani kadın hem birlikte oluyor, parayı kabul etmiyor, tamam etmeyebilir, bir de üzerine para veriyor. Tekrar da buluşması için sözleşiyorlar. Bakalım ne çıkacak. Sonra bana veda etti ve evet. Ancak söz verdiği gibi 3 gün sonra beni görmeye geldi. Bu kez ilk kez olduğundan daha da zengin giyimliydi ve giysileri o denli güzeldi ki altın nakışlı ve ipekle süslenmiş kumaşı tanımlamak için dil yetersiz kalırdı. Ben de kendimden yana gereken her şeyi hazırlamıştım ve gerçekten hiçbir harcamadan kaçınmamıştım. Böylece son kez yaptığımız gibi yiyip içmeye koyulduk. Sonra da sabaha kadar birlikte yattık. Bana 3 gün sonra yine geleceğini söz verdi. Ve gerçekten kararlaştırdığımız gibi yine geldi. Ben de kendimden yana layık olduğu tüm onurlu davranışlarla onu karşıladım. Bunu görünce bana "Ey sevgili efendim, sen beni gerçekten güzel buluyor musun?" diye sordu. Ona "Allah şahidimdir ki evet" diye yanıt verdim. O da "O halde senden bir dahaki sefer benden daha güzel bir genç kızı bizim ile eğlensin ve gülüp oynayabilelim diye birlikte getirmek üzere izin istiyorum. Çünkü o kendisi benim ile çıkmak için ve üçümüz birlikte çılgınlıklar yapalım diye ricada bulundu" dedi. Bunun üzerine ben de teklifimi tüm yüreğimle kabul ettim. Hımm. Yani ne şanslı erkekler var diyeceksiniz şimdi. Ah. Bu kez bana 20 altın dinar verdi ve gereken her şeyi hazırlamak için hiçbir şey esirgemememi ve ona eşlik edecek genç kızla geldiğinde uygun şekilde karşılamamı tavsiye etti. Sonra veda edip gitti. Ben de 4. gün hiçbir noksan bırakmadan adet edindiğimiz üzere her şeyi büyük harcamalarla hazırladım. Özellikle yeni geleni gereken onurla karşılamak üzere durumu ayarladım ve güneş henüz battığı sırada dostumun geniş bir çarşafa bürünmüş bir diğer hanımla gelmekte olduğunu gördüm. İçeri girip oturdular ve ben neşe dolu kalktım. Meşaleleri yaktım, kendimi tüm olarak buyruklarını hazırladım. Bunun üzerine çarşaflarını açtılar. Yeni gelen genç hanıma baktım. Allah Allah, tıpkı dolunay gibiydi. Ben de kendimce bu kızın o güne kadar gözlerimin gördüğü en güzel varlık olduğunu düşündüm. Böylece onlara hizmet etmekle ve yiyecek içecekle dolu tepsiler getirmekle uğraştım. Onlar da yiyip içmeye başladılar ve ben de bu sırada yeni gelen genç kadına sarılıp onu öptüm ve bardağını doldurarak onunla birlikte içtim. Ama bu davranışım ilk tanıdığım genç kızı kıskandırdı. Ama bunu belli etmeyerek bana "Aman yarabbi, bu genç kadın nefis değil mi? Nasıl, sen onu benden güzel bulmuyor musun?" diye sordu. Ben de safça "Gerçekten hakkım varmış" diye yanıt verdim. Bana "Öyleyse onu al, birlikte yat. Bu bana zevk verir" dedi. Ona emirlerine
Ona emirlerine uyar, onları başım gözün üstüne koyarım diye yanıt verdim. Bunun üzerine yerinden kalktı ve kendi eliyle yatak hazırlayarak bizi oraya kadar sürükledi. Ben de hemen yeni dostumun yanına uzandım ve sabaha kadar ona sahip oldum. Oo, neler oluyor ya? Ay ben bu eteği biraz indireyim çok. Evet yani burada bir ara verdim. Ama uyandığımda elimi kana bulanmış buldum. Bunu rüya sandım ve durumu kavramak için gözlerimi kırptım ve uyanmış olduğumu anladım. O saatte ortalık tamamıyla aydınlanmış olduğundan hala uyumakta olan genç kızı uyandırmak istedim ve hafifçe başına dokundum. Başı hemen gövdesinden ayrıldı ve yere yuvarlandı. Oo, kıt diye düştü yani. Ay çok acayip. Ötekinin kıskançlığı yapacağını yapmıştı. Ne yapacağımı bilemeden 1 saat kadar düşündüm durdum. Sonra ayağa kalkmaya, baştan ayağa soyunmaya ve bulunduğumuz salonun zemininde bir çukur açmaya karar verdim. Döşemedeki birkaç mermer taşı kaldırdım ve altındaki toprakta bir cesedi alacak genişlikte bir delik açıp cesedi oraya gömdüm. Sonra da üstünü toprakla doldurarak mermeri eskisi gibi yerleştirdim. Bunu yaptıktan sonra giyindim. Paradan kalanı yanıma alarak evden çıktım. Ev sahibini aramaya gittim ve ona 1 yıllık kirayı peşin olarak ödeyip Mısır'a bir yolculuk yapmak ve orada beni bekleyen amcalarıma ulaşmak zorunda kaldım dedim. Böyle demiş ev sahibine. Kahire'ye ulaştığımda amcalarımı buldum ve beni görünce büyük bir sevince kapıldılar ve Mısır'a gitmeye verişimin nedenini öğrenmek istediler. Onlara sadece sizi görmek için duyduğum büyük arzu ve paradan geri kalanı Şam'da tüketmek korkusu diye yanıt verdim. Bunun üzerine beni kendileriyle birlikte kalmaya davet ettiler. Ben de kabul ettim. Ve böylece onlarla birlikte orada 1 yıl kalarak eğlendim, yedim, içtim ve kentin ilginç yerlerini gezdim. Ve Nil'i hayranlıkla izledim. Ve her bakımdan zamanımı hoşça geçirdim. Ne yazık ki bu sürenin sonunda mallarını satarak kazanç sağlamış olan amcalarım Musul'a dönmeyi düşündüler. Ancak ben onlara katılmayı hiç istemediğimden onlardan ayrıldım ve saklandım. Onlar hakkında herhalde bizden önce buradan ayrılıp çok iyi bildiği kentte hazırlık yapmak üzere Şam'a dönmüş olacak şeklinde düşünerek bensiz yola koyuldular. Onlar ayrıldıktan sonra ben yeniden para harcamaya başladım ve her yıl Şam'daki ev sahibime evin kirasını düzenli biçimde yolladım. Aradan 3 yıl geçtikten sonra elimde ancak yolculuğa yetecek kadar para kalınca can sıkıntısı ve işsizliğin de etkisiyle yeniden Şam'a dönmeye karar verdim. Nereye varacak acaba? Bunun üzerine yola koyuldum ve Şam'a ulaştım. Hemen evime koştum ve orada eşikteyken büyük bir sevinçle ev sahibim tarafından karşılandım. Bana kilidin hala açılmamış olduğunu ve mührümle mühürlenmiş olarak kaldığını söyledi. Gerçekten içeri girdiğimde her şeyin bıraktığım gibi yerli yerinde olduğunu gördüm. Yaptığım ilk iş kıskanç dostu tarafından öldürülen genç kadının tüm kan izlerini döşemeden yıkayarak kaldırmak oldu. Ancak bu suretle rahatlayarak gezi yorgunluğumu gidermek için gidiş gidip yatmak üzere yatağa yöneldim ve düzeltmek üzere yastığı yerinden oynatınca altında bir altın zincir ve 3 dizi ile en iyi incilerden oluşmuş bir gerdanlık bulunduğunu gördüm.
Hiç kuşkusuz o çılgınlık gecesinde genç kadının yastığının altına koyduğu kendi gerdanlığıydı bu. Bunu anlayınca pişmanlık gözyaşları dökmeye ve bu genç kadının ölümüne üzülmeye başladım. Sonra gerdanlığı dikkatle giysilerimin astarına sakladım. Evimde 3 gün dinlendikten sonra bir meşgale bulmak ve tanıdıklarımı görmek üzere çarşıya gittim. Çarşıya ulaşınca bahtın yazgısı şeytanın baştan çıkarıcılığına kapılmamı takdir etmiş olduğundan onun karşı durulmaz tuzağına düştüm ve gerçekten altın ve incilerden oluşan o gerdanlığı satarak ondan kurtulmayı düşündüm. Bunun üzerine onu giysimin astarından çıkararak çarşının en becerikli simsarına gösterdim. Ya bence bu o kolyeyi yani Şam'da değil Mısır'da falan satmalıydı. Şimdi başına bela alacak büyük ihtimalle. Simsar beni oturtmak üzere dükkanına çağırdı ve kendisi henüz çarşı kapanmadığından gerdanlığı aldı. Benden yürüyüşünü beklememi rica etti ve onu tacirlere ve müşterilere göstermeye gitti. Ve 1 saat sonra geri dönüp bana bu gerdanlığın ilkin saf altın ve gerçek inciden yapılmış olduğunu ve en az 1000 altın dinar edeceğini düşünmüştüm. Ne diyor? Bu gerdanlığın ilkin saf altın ve gerçek inciden yapılmış olduğunu ve en az 1000 altın dinar edeceğini düşünmüştük. Ama aldanmışım. Bu gerdanlık sahte. Her değerli madenin ve inciler ile değerli taşların taklitlerini yapmakta usta olan Franklerin yapay ziynetlerinden biri model alınmış. Bundan dolayı çarşıda 1000 dinar yerine ancak 1000 dirhem verdiler, dedi. Ona, evet doğru hakkım var, bu gerdanlık sahtedir. Bunu hediye olarak bir kadına vermek üzere alay konusu olarak olsun diye yaptırdım. Ama talihin bir cilvesi olarak bu kadın öldü ve miras olarak bunu karıma bıraktı. Böylece biz de kaç paraya olursa olsun onu satmaya karar verdik. Haydi bunu al ve teklif ettikleri fiyata sat ve söz konusu olan 1000 dirhemi bana getir dedim. Ama anlatısının tam burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 28. gece gelince yeniden söze başlamış. Devam ediyoruz masala. İşittim ki ey bahtı güzel şah, Yahudi hekim öyküsünü şöyle sürdürmüş. Genç adam Simsar'a 10.000 dirheme satabilirsin deyince Simsar genç adamın gerdanlığı ne oldu, biri balon yolladı. Yani bakayım ne oluyor? Bakayım ben de kalp yolladım. O normal. Demin nasıl balon çıktı öyle ya? Kim yaptı onu? Neyse devam edeyim. Ben bunu okuyayım da bitireyim. Az kaldı. Simsar genç adamın gerdanlığın değerini bilmediğini anlamış ve onu çaldığı ya da bulduğu için elden çıkarmak istediği dolayısıyla meselenin açığa çıkarılması gerektiğini düşünmüş. Yani aslında o değerli ve olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine gerdanlığı almış ve çarşafın simsar başıcısını görmeye gitmiş. Çarşının simsar başıcısını görmeye gitmiş. O da gerdanlığı alarak kentin valisine götürmüş ve ona bu gerdanlık benden çalındı ve bugün hırsızı bulduk. Bu kimse kendini bir tüccar oğlu olarak tanıtmış olup falan yerde falan simsarın nezdinde bulunuyor demiş. Ve genç adam öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş.
Simsar'ın parayla geri dönmesini beklerken birdenbire çevreme muhafızlarla sarıldığını ve tutuklandığımı gördüm. Beni alıp zorla valiye götürdüler. Vali bana gerdanlık hakkında sorular sordu. Ben de ona Simsar'a anlattığım öyküyü anlattım. Bunun üzerine vali gülmeye başladı ve bana ben sana bu gerdanlığın gerçek değerini öğreteceğim dedi ve beni getiren muhafızlara işaret ederek beni yakalattı. Giysilerimi çıkarttı. Tüm bedenim kan içinde kalıncaya kadar beni sopalarla, kırbaçlarla dövdürdü. Bunun üzerine duyduğum acıyla size gerçeği söyleyeceğim. Evet, bu kolyeyi Simsar başıdan çalan benim diye haykırdım ve içimden müthiş gerçeği itiraf edip genç kadının evimde nasıl öldürüldüğünü anlatmaktansa bunu böylece söylememin yerinde olacağını düşündüm. Çünkü onun öldürülmesinin bedeli olarak ben de aynı tarzda ölüme mahkum edilecektim. Ancak kendimi bu hırsızlıkta itham eder etmez kolumu yakalayıp bu hırsızlığın cezası olarak sağ elimi kestiler. Ay, hmm. Ve yarayı iyileştirmek için kolumu kaynar zeytinyağı daldırdılar. Duyduğum acıdan hemen bayılmışım. Yeniden kendime gelmem için bana içecek bir şeyler vermişlerdi. Bunun üzerine kesik elimi topladım ve evime döndüm. Evime ulaşınca meseleyi öğrenen ev sahibim bana senin hırsızlıktan ve yasaya aykırı davranışlarından suçlu tutulduğunu öğrenmiş bulunduğum için artık seni evimde tutmak istemiyorum. Eşyalarını topla ve kendine başka bir yer bul dedi. Ona efendim bir başka oturacak yer bulmak üzere bana sadece 2 ya da 3 gün süre tanımanı rica ediyorum dedim. O da peki sana bu süreyi tanıyacağım dedi. Sonra beni orada bırakıp ayrıldı. Bana gelince kendimi yerlere atıp ağlamaya başladım. Kendi kendime artık nasıl ülkem Musul'a dönebilir ve kesik elimle anamın babamın karşısına çıkabilirim? Masum olduğumu söylesem ailem bana inanır mı? Artık kendimi Allah'ın iradesine bırakmaktan başka yapacak bir şey yok. Bana ancak o bir çıkış yolu gösterebilir dedim. Çektiğim ızdırap ve acılar beni hasta etti. Gidip başka bir ev arayamadım. Böylece 3. gün yatar durumdayken evimin Şam genel valisinin adamları tarafından işgal edildiğini ve ev sahibimin ve Simsarbaşı'nın bana doğru geldiklerini gördüm. Ve ev sahibim bana sana valinin bu gerdanlığın çalınması öyküsünü genel valiye bildirmiş olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla bu değerli şeyin Simsarbaşı'na değil genel valinin kendisine daha doğrusu 3 yıl önce ortadan yok olan kızına ait olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı seni tutuklamaya geldiler dedi. Bu sözleri duyunca tüm eklemlerim ve organlarım titremeye başladı. Kendi kendime şimdi hapı yuttum işte. Kuşkusuz ölümüme hükmedecekler. En iyisi ben tüm gerçeği genel valiye anlatayım. Benim öldürülmeme ve hayatta kalmama o karar versin diye düşündüm. Ancak yakalanmış, boynumda lale, ellerim zincire vurulmuş olarak valinin huzuruna çıkarılmıştım. O beni bu durumda görür görmez saray mensuplarına ve halka beni göstererek bu genç adam hırsız değildir. Elini de boşuna kesmişler. Bundan kuşkum yok. Simsarbaşı bir yalancıdır ve yalan yere tanıklık etmiştir. Onu yakalayın ve hapse atın diye hitap etti. Sonra vali Simsarbaşı'na dönerek bu genç adamın kesilen elinin diyetini hemen öde. Yoksa seni astırır ve tüm mallarına ve servetine el koyarım. Ey Allah'ın belası Simsar dedi. Sonra da muhafızlara dönerek huzurumdan alın götürün bunu. Hepiniz de dışarı çıkın dedi. İşler değişiyor yine ya. Şöyle yakından okuyayım bari. Böyle bitireyim. Evet. Salonda vali ile benden başka kimse kalmadı. Ama artık ne boynumda lale vardı ne kollarım bağlıydı. Böylece yalnız kalınca vali bana büyük bir acımayla baktı ve çocuğum bana şimdi tüm açık yüreğinle
Olayı anlat ve hiçbir şey gizlemeden tüm gerçeği açıkla. Nasıl oldu da bu gerdanlık senin eline ulaştı diye sordu. Ve ben de bütün olan bitenleri anlattım. Şöyle. Bakalım nereye varacak. Benim sözlerimi işitince vali üzüntü ve kederle başını göğsüne eğdi, yüzünü mendiliyle kapatıp uzun uzun ağladı. Sonra yanıma yaklaştı ve bana "İlk evladım, ilk genç kız benim büyük kızımdı." Oo, bir aile dramı söz konusu var. Çocukluğundan beri sapık eğilimleri vardı. Bu yüzden kendisine ters davranırdım. Ama ergenlik yaşına gelir gelmez onu çabucak evermek istedim. Bu maksatla onu oğullarından biriyle evlendirmesi için Kahire'deki amcasının yanına gönderdim. Kızım orada evlendi ancak kısa bir süre sonra kocası öldü. O da geri döndü ve ailemiz arasına katıldı. Ama Mısır'da bulunmasından yararlanarak Mısırlara özgü her tür ahlaksızlığı, her tür çürümüşlüğü ve hovardalığı öğrenmekten geri kalmamıştı. Sen de Mısır'da bulunmuşsun. Bu ülkedeki kadınların sefahate nedenle uzmanlaşmış olduklarını bilirsin. Erkekler asla onlara yetmez. Kendi aralarında da sevişip birbirlerine katılaşır ve içki içip kendilerini yitirirler. O da buraya döner dönmez sana rastladı, kendini sana verdi. Dört kez seninle buluştu. Ama bu ona yetmedi. Daha önce ikinci kızım olan kız kardeşini yoldan çıkarma fırsatını bulmuştu ve onu kendisine çılgınca aşık etmişti. Bundan dolayı küçük kardeşini seninle birlikte üçlü sevişmeye ikna etmek onun için zor olmadı. İkinci kızım kız kardeşiyle pazara gitmek üzere benden izin aldı. Büyük kızım yalnız başına dönünce kız kardeşinin nerede olduğunu kendisine sordum. Sadece gözyaşları dökmekten vaz Sadece gözyaşları dökerek yanıt verdi. Fakat sonunda onu pazarda yitirdim. Ona ne olduğunu hiç bilmiyorum diyebildi. Bana söylediği buydu ama anasına kalbini açmış ve kız kardeşini senin evinde kendi eliyle nasıl öldürdüğünü bir bir anlatmış. O andan başlayarak boyuna gözyaşı dökmekten vazgeçmedi. Onun gece gündüz ölünceye kadar böyle ağlayacağım deyip inlediğini duydum. Senin sözlerine gelince yavrum, daha önce bildiğim bir şeyi pekiştirmekten başka bir yararı olmadı ve onun bize doğruyu söylediğini kanıtladı. Aslında masal da burada bitti de ben şöyle biraz daha devamı var. Onu tamamlayacağım. Dolayısıyla oğlum nedenle bağımsız olduğunu görüyorum. Bir de senden bir dileğim ve yerine getirilmesini istediğim bir ricam var. Ah, teşekkür ederim Yavuz. Benim en sadık üyem, İmparator Yavuz. Kırmızı giyinmeme kırmızı. Evet, ne istiyormuş adam onu da söyleyeyim. Dileğim ve yerine getirilmesini istediğim bir ricam var. Reddetmeyeceğini umarım. Senin bütün kalbimle aileme katılmanı, akıllı ve saf bir bakire olup kız kardeşlerinden ahlaksızlıklarıyla hiçbir ilgisi olmayan üçüncü kızım ile evlenmeni istiyorum. O üç kızı da senden hiçbir mehir de istemeyeceğim. Aksine ben sana bir servet bağışlayacağım. Sen benim yanımda, benim konağımda kalacak bir oğul gibi bizimle yaşayacaksın dedi. Zaten bu para yiyordu bu çocuk. Başka bir şey de yapmıyordu. Bunu duyunca ona istediğiniz gibi olsun efendim. Ama size daha önce açıklamam gereken bir şey var. Yakın bir zamanda babamın öldüğünü öğrendim. Gidip ondan kalan mirası almam gerekiyor dedim. Oo, çifte miras.
Vali hemen bir görevliyi benim adıma babamdan kalan mirası getirtmek üzere doğduğum yer olan Musul'a gönderdi. Ben de gerçekten valinin kızıyla evlendim. O günden sonra hepimiz burada mutlu bir yaşam sürüyoruz. Ve sen kendin ey tabip bu evde ne çok sevildiğimi ve onurlandırıldığımı kendi gözlerinle görüyorsun. Artık sana karşı hastalığım sırasında sağ elim kesik olduğu için hep sol elimi uzatarak kaba davrandığımı düşünmezsin. Öyle değil mi? Bana gelince diye sözünü sürdürdü Yahudi hekim. Bu öyküyü büyük bir şaşkınlıkla dinledim ve genç adamı bu serüvenden yakayı böylesine sıyırmasından dolayı tebrik ederim. O da beni hediyelere boğdu ve sarayda 3 gün yanında tuttu. Ayrıldığım sırada da servet ve malla donatıldım. Hmm. Evet, bence burada onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine diyebiliriz. Hayır, köle falan değil yani. Nasıl bir mesaj? Şöyle bir şey, bir kişi var şu anda masal bitti. Üye olamıyorum diyor. Yurt dışından üye olmak isteyenler Patreon'a üye olsunlar. Patreon'da, üyelik videolarımı ben yükledikten ya da yani canlı yayını yaptıktan sonra Patreon'a da yüklüyorum. Patreon'dan, benzer bir fiyata, üye olabilirler. Patreon'un linkini de sonradan koyarım. Zaten profilimde var. Evet, Patreon'da şöyle profilime girerseniz Patreon'da bir başka site, yine bir üyelik sitesi. Yayını kapatacağım. Bayağı çenem yoruldu ya. 45 dakikadır okuyorum. Yani üyelik yayınım vardı. Üyelik yayınlarım şey olacak yani resmen. Ah Mamma Mia. Yani bence de benim de uykum geldi ya. Oku bitmedi masal. Kısa yani böyle 5-10 dakikalık 2 tane üyelik yayını yapacağım çünkü söz vermiştim. Hazır süslenmişim. Ondan sonra da kapatıyorum. Herkese iyi geceler. Harika bir cumartesi diliyorum. Bay bay. Birazcık kamerayı yanaştırayım bari. Evet, biraz böyle numaralar. Evet. Dediğim gibi yurt dışından üye olamayanlar ben buraya bu videonun altına bir yorum yazarım. Oradan girip Patreon'a girip Patreon'dan üye olabilirler. Zaten YouTube sayfamdan da Patreon'u görebilirsiniz. Dediğim gibi yurt dışından üye olamayan ama üye olmak isteyen sevgili takipçilerim için. Görüşürüz. İyi geceler. Podcast mi? Ya podcastlere girmedim bilmiyorum belki sonra. Şimdi bir yayın yapacağım ama çok kısa olacak. İyi geceler.